Solucanlar aslında birer tarım işçisidir. Toprağı filtreleme görevi onların en önemli işidir. Yani bu tip besinler suyu sünger gibi emerler, hapsederler. Bu köke oldukça fazla zarar veriyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek zorundayız. Özellikle buradan sizlere seslenmek istiyorum. Yani komple besinle ekim yapıyorsunuz ve e, ya bu bitki için olması gerekenden çok fazla. Sebze hasadını yaklaşık olarak 2 hafta 15 gün gibi öne çeker. Eğer fide değil de tohumdan yetiştirme yapacaksanız bu gübreyi kullanarak %30-40 civarlarında çimlenme verimini de arttırabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için solucan gübresi hakkında bir içerik hazırladım. Daha önce evde yetiştirdiğimiz bitkiler için sıvı besin hazırlama konusunda bir içerik yayınlamıştım. Bu sefer hazırladığımız bir besin yerine satın alabileceğimiz bir bitki besini olan solucan gübresi videosu ile karşınızdayım. Solucan gübresi oluşum süreci tamamen organik olarak gerçekleşen bir süreçtir. Solucan gübresinin içerisinde yararlı mikroorganizmalar bulunur. Mantarlar, azot, potasyum, kalsiyum, enzimler, asitler ve amino asitler gibi yetiştirdiğimiz bitkinin ve fidanın büyüme sürecine olumlu katkı veren birçok içerik yer alır. Solucanlar aslında birer tarım işçisidir. Toprağı filtreleme görevi onların en önemli işidir. Toprağı işlerler, havalandırırlar, gübre yoluyla beslerler ve ekime hazır hale getirirler. Bu işleri toprak yüzeyinden ziyade toprak altında çalışarak yerleştirirler. Zaten toprağı havalandırma işlemini toprak altında hareketli halde ve bir yandan gübre oluşturarak hem bir yandan atıkları yiyorlar, bir yandan da gübre oluşturarak toprağın altındaki pH değerinin dengesini ve toprağın humuslu bir özellik kazanmasını sağlıyorlar. Aynı zamanda da toprağı hareketli halleri sebebiyle havalandırıyorlar. Bu sayede toprağın son derece organik bir yapıda olmasını sağlarlar. Toprağın pH değerinin düzenlenmesinde katkıları vardır. Aslında suni gübrelerde pH değerleri genellikle dengesiz, kararsız bir haldedir. Ama solucan gübresinde pH denge unsuru korunur. Çeşitli bitki hastalıklarının önüne geçilmesinde solucan gübresi uygulaması faydalı bir yoldur. Solucan gübresi dışkıdan elde edilen organik bir bileşiktir. Kimyasal gübrelerden farkı her şeyden önce bu gübrenin doğal gübre olmasından ileri gelmektedir. Solucan gübresi iklim koşullarından etkilenme konusunda mücadelecidir. Hasat süresini kısaltır, bu sayede verimi arttırır. Toprağı humus bakımından da zenginleştirir. Sebze yetiştiriciliğinde solucan gübresi meyve yetiştiriciliğinde olduğu gibi faydalı ve işlevseldir. Sebze hasadını yaklaşık olarak 2 hafta 15 gün gibi öne çeker. Eğer fide değil de tohumdan yetiştirme yapacaksanız bu gübreyi kullanarak %30-40 civarlarında çimlenme verimini de arttırabilirsiniz. Bu oran yapılması gereken işlemlerin büyük bir kısmının doğru yapıldığı kabul edilerek hesaplanmış bir orandır. Yani meyve ağaçlarındaki etkisi lezzet ve aromanın arttırılmasından hasat döneminin erkene çekilmesine kadar birçok faktörde olumlu yönde gerçekleşir. Aslında çok basit bir işlemden geçen atıklar solucanın midesinde filtrelenerek toprak ve doğa için ihtiyaç duyulan besinler haline gelir ve bunu suni değil doğal yöntemlerle gerçekleştirmek yetiştirdiğimiz bitkinin hasatındaki doğallığı korunmamızı sağlar. Solucan gübresi su tutma kapasitesini de arttırır. Daha önce torflarla ilgili bu konuyu birkaç videomda dile getirmiştim. Şimdi yeri gelmişken bu konuyu tekrar değinmek istiyorum. Su tutum kapasitesini arttırmak bu işin profesyonelleri için bir avantajken bu işi hobi amaçlı yapan ve kanal abonelerimin birçoğunu oluşturan siz değerli izleyiciler için çoğu zaman dezavantajdır. Yani su tutum kapasitesini torf ve solucan gübresi gibi gübreler arttırıyor, suyu tutuyor ama bu kimine göre avantaj, kimine göre dezavantaj oluşturuyor. Bu ne demek? Şimdi buna da bir değinelim. Çünkü bu işi hobi amaçlı yapan birçok insan düzenli aralıklarla sulama yaparken torf ve solucan gübresi gibi besinler suyu tutarlar. Siz sulama zaman aralıklarını genişletmediğiniz için
bitki kökü zaman içerisinde olması gerekenden çok fazla suya maruz kalmaya başlar. Ve kökte çürüme eğilimi gösterme ve kök çürüme eğilimi gösterir. Köklerdeki bu çürüme siz toprak altını görmediğiniz için bir süre sonra size meyve gözleri ve yapraklarda gözle görülen bir şekilde kendini gösterir. Bu durumda siz de acaba gübreyi fazla mı verdim, suyu mu az geldi gibi birçok soruyla yanlış üzerine yanlış yapmaya devam edebilirsiniz. O yüzden her şeyi kararında ve dikkatli uygulamak zorundayız. Yani bazen bizim için faydalı olarak gördüğümüz bir unsur bizim yetiştiriciliğimiz esnasında bize zarar verebilir. Bu da işte suyu fazla tutması. Siz bunu bilmek zorundasınız. Yani solucan gübresinin, torfun %100 kullanılmaması gerektiğini, tamamen bunlarla ekim yapılmaması gerektiğini, bunların verime yönelik ve besine yönelik avantajlar olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Yani ben çoğu videomda aslında bu torf olayından bahsediyorum. Yani torfu satın alıp direkt saksıya dökerek torfa ekim yapan arkadaşlar, özellikle buradan sizlere seslenmek istiyorum. Yani komple besinle ekim yapıyorsunuz ve e, ya bu bitki için olması gerekenden çok fazla, hem ekonomik olarak hem de bitki toprağı gibi şeylerden bahsetmiyorum. Direkt torfu satın alıp ekim yapan arkadaşlardan bahsediyorum. Bu gübre konusunda da böyle. Yani solucan gübresini alıp direkt saksıya yerleştirip ekim yapan arkadaş görmedim şimdiye kadar. Öyle bir şeye şahit olmadım ama torfta bunu çok gördüm. Lütfen bu konuya dikkat edin. Yani bunların belli bir oranı var. En azından aldığınız paketin arka tarafında kullanış şeklini okusanız zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani bu tip besinler suyu sünger gibi emerler, hapsederler. Bu köke oldukça fazla zarar veriyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek zorundayız. E, Devam edelim konumuza. Yetiştiricilik her ne kadar bir hobi olsa bile biz canlıları yetiştiriyoruz. Onların canlı olduklarını ve bizim doğrularımıza ihtiyaç duyduklarını unutmadan hareket etmeli ve daha fazla özen göstermeliyiz. Yaptığımız her yanlış uygulama onların gelişme sürecini, verimini, canlılıklarını etkilemektedir. Şimdi biraz da uygulama kısmına gelecek olursak. Solucan gübresini fide ekerken çukura yerleştirerek ekimden sonraki gelişme döneminde ise avuçla toprak yüzeyine serperek kullanabiliriz. Ekerken ve ekim sonrası dönemde kullanacağımız gübre miktarı yaklaşık bir avuçtur. Hatta fideyi ekerken kökleri kaplaması yeterlidir. Yani bir avuçtan daha az gübre kullanabilirsiniz. Özellikle fide ekim esnasında. Uygulama sırasında gübre toprağını avucunuzla sıkmayın. Bastırarak uygulamayın. Gübrenin gözenekli bir şekilde uygulanması ve hava almasına olanak verilmesi uygulama aşamasında dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Solucan gübresini toprağınıza belirttiğim oranlarda karıştırarak sebze fidelerinizde, meyve fidanlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça faydalı bir besin olan solucan gübresi ile merak ettiğiniz diğer konuları yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.